cihanın kilidi, devletlerin anası, Kınık boyu. Sessiz akan suların derinliği, fırtınadan önceki o büyük vakardır bu. Deniz Han'ın asil soyu, Selçuk Bey'in sarsılmaz kolu. Onlar ki, nerede olsa aziz tutulan, mütevazı bir çadırdan cihan imparatorlukları çıkaran, o kutlu iradedir. Bozkır'ın tozuna değil, tarihin tam kalbine Selçuklu mührünü vuran, Malazgirt'ten Kudüs'e adaleti kılıcıyla yazanların nefesidir. Mağrur başları, sadece Allah'ın huzurunda eğilen, töresi nizam, sözü kanun olanların vakti geldi. Hazır olun, cihanı dize getirenlerin, kınıkların ihtişamı başlıyor. Üç oklar, gümüş okun varisleri. İşitsin yer dinlesin gök, Oğuz Kağan'ın sol kolu, Bozkır'ın hür nefesi ve gümüş okun sarsılmaz muhafızları. Üç oklar meydana çıkıyor. Gökhan'ın görkemiyle, bayındır ve çavuldur boyları, devletin şanını yüceltip, obaların huzuru kılındı. Dağhan'ın heybetiyle, Salur ve Eymür boyları, sarsılmaz kayalar gibi, düşmana set, dosta güven oldu. Deniz Han'ın enginliğiyle, İğdir ve Yüreğir boyları, fırtınaları dindirip, adaletin ve bereketin sancaktarlığını üstlendi. Oğuz Atan'ın siz ok sahibisiniz, ok yayın elçisidir. Sizler ilçi ve çeribaşı olasınız buyruğuyla, sadakat ve hizmetin mührü bu kutlu ellerde parladı. Bozoklar yay olup hükmettiyse, üç oklar ok olup en uzak menzillere adaleti taşıdı. Toylarda sol tarafın sahibi olan bu erler, beyliğin sönmeyen ocağı, birliğin kopmayan bağıdır. Gök çökmedikçe, yer delinmedikçe bu kutlu soy tükenmeyecek. Gümüş okun varisleri, ecdadın mirasını kıyamete dek omuzlarında taşıyacaktır. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü, bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, töre bilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Deniz Han'ın ilk oğlu Kınık, Oğuz boyları arasında aziz, hürmetli ve her yere yetişen olarak anılır. İsminin taşıdığı vakar, bu boyun kuracağı devasa imparatorlukların ilk habercisidir. Onlar sadece bir boy değil, Türk milletinin dünya sahnesine cihan devleti mührünü vuran ana iradesidir. Kınık ruhu, düzen kurma kabiliyeti ve adalet anlayışla tarihin akışını kökten değiştirmiştir. Kınıklar, tarihin gördüğü en büyük güçlerden biri olan Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucu ve asli unsurudur. Selçuk Bey'in attığı o ilk adım, yüzyıllar boyu sürecek bir İslam ve Türk medeniyetinin temel taşı olmuştur. Bozkır'ın ortasından çıkan bu mütevazi ama vakur boy, kısa sürede Horasan'dan Akdeniz'e kadar hükmeden bir imparatorluğa dönüşmüştür. Selçuklu Hanedanı, Kınık kanının taşıdığı o asil yönetme yeteneğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Deniz Han'ın ongunu olan Çakır kuşu, Kınık boyunun stratejik dehasını ve her zaman en yukarıda durma arzusunu temsil eder. Bu asil avcı gibi, Kınık beyleri de hedeflerine sessizce yaklaşır ve tam isabetle sonuca ulaşırlar. Zekayı ve sürati birleştiren bu kuşun kanat sesleri, Kınık Alplerinin savaş meydanındaki durdurulamaz hücumlarını simgeler. Gökyüzünün hakimi Çakır, yeryüzünün hakimi Kınık ile 1000 yıldır aynı ruhu paylaşmaktadır. Dandanakan Meydanı'nda kazanılan mutlak zafer, Kınık boyunun bağımsızlık ve devletleşme yolundaki
en büyük dönüm noktasıdır. Bu zaferle birlikte Selçuklu Kınıkları, İslam dünyasının ve Orta Doğu'nun yeni efendisi olduklarını ilan etmişlerdir. Tuğrul Bey'in siyasi dehası ve Çağrı Bey'in askeri gücü, Kınık ismini tarihin en parlak sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Artık Bozkır'ın küçük obası, cihanın en büyük hakanlığı olma yolunda sarsılmaz bir adım atmıştır. Kınık tamgası, düzenin, sadakatin ve Türk birliğinin sarsılmaz bir sembolü olarak asırlarca hüküm sürmüştür. Bu mühür nerede görülse, orada kınık adaletinin ve devlet otoritesinin koruyucu kanatları var demektir. Zarafetle çizilmiş hatları, boyun hem askeri disiplinini hem de sanata olan derin yatkınlığını bir arada sergiler. Bu kutsal imza, fermanlardan kılıç kabzalarına kadar, her yerde Türk gücünün şahidi olmuştur. Kınık boyunun yetiştirdiği en büyük kahramanlardan biri olan Sultan Alparslan, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türk milletine ebediyen açmıştır. Onun gösterdiği eşsiz cesaret ve iman, Kınık ruhunun ne denli yüce ve fedakar olduğunu kanıtlamıştır. Bu zafer, sadece bir toprak fethi değil, Anadolu coğrafyasının Türk İslam ruhuyla yeniden yoğrulması sürecinin başlangıcıdır. Kınık Alplerinin kanıyla sulanan bu topraklar, o günden sonra sonsuza dek Türk vatanı olarak kalacaktır. Kınıklar, kurdukları nizamiye medreseleriyle İslam dünyasında bir ilim devrimi başlatmış ve aklın ışığını her yana yaymışlardır. Onlar, kılıçla açtıkları yolu, kalemle ve bilgiyle tahkim ederek, medeniyetin en yüksek mertebesine ulaşmışlardır. Bilime ve alime verilen bu muazzam değer, Kınık devletlerinin ömrünü uzatmış ve toplumsal huzuru kalıcı kılmıştır. Selçuklu sarayları, dönemin en büyük şairlerine ve bilim insanlarına en güvenli sığınak ve çalışma alanı olmuştur. Büyük Selçuklu'nun varisi olan Anadolu Selçuklu Kınıkları, vatanı bir baştan bir başa, ticaretin kalbi olan kervansaraylarla donatmışlardır. Bu yapılar, Kınıkların, insanı yaşat ki, devlet yaşasın düsturunun, taştan ve merhametten örülmüş anıtlarıdır. Ticaret yollarını, dünyanın en güvenli rotaları haline getiren Kınık aklı, Anadolu'yu ekonomik bir refah ve kültür havzasına dönüştürmüştür. Misafirperverliğin en yüksek örneği olan bu hanlarda, din ve dil farkı gözetmeksizin her yolcu baş tacı edilmiştir. Kınık kadınları, Selçuklu Sarayı'nda sadece birer eş değil, devletin kaderine yön veren son derece güçlü siyasi figürlerdir. Onlar, adlarına camiler ve vakıflar kurarak, toplumsal hayatın her alanında Türk kadınının mührünü vurmuşlardır. Eğitimden sanata kadar her alanda öncülük eden bu hatunlar, asaleti ve ferasetiyle obadan saraya kadar Türk disiplinini temsil etmişlerdir. Onların kurduğu vakıf medeniyeti, bugün bile hala ayakta duran pek çok eserin asıl kaynağıdır. Kınık devletlerinin sarsılmaz gücü, Nizamülmülk gibi dahi devlet adamlarının kurduğu mükemmel idari sistemden gelmektedir. Siyasetname ile devlet yönetiminin yasalarını belirleyen bu akıl, Kınık hakimiyetini asırlarca ayakta tutan asıl sütundur. İktidar sisteminden istihbarata kadar her alanda yapılan devrimler, Türk devlet geleneğinin temelini ve bugünkü modern yapısını oluşturmuştur. Kınıklar, kaba kuvvetin değil, adalet ve sistemin dünyayı yöneteceğini tüm cihana göstermişlerdir. Bugün Anadolu'da, Kınık adını taşıyan onlarca ilçe ve köy, bu şanlı boyun, bu toprakları nasıl vatan kıldığının yaşayan şahitleridir. İsimlerini coğrafyaya silinmez birer imza gibi atan Kınıklar, Türk milletinin ana omurgasını oluşturmuşlardır. Bu yerleşimlerde yaşayan her bir fert, damarlarında taşıdığı Selçuklu mirasını ve o asil vakarı bugün de gururla yaşatmaktadır. Kınık ismi, Anadolu toprağıyla öylesine birleşmiştir ki, artık ikisini birbirinden ayırmak imkansızdır.
Anadolu'yu istila etmeye gelen Haçlı sürülerine karşı göğsünü siper eden ilk ve en sert güç Kınıklar olmuştur. Onlar, İslam dünyasının en ön safındaki fedaileri olarak kutsal değerleri ve vatanı canları pahasına savunmuşlardır. Kılıç Arslanların gösterdiği o destansı direnç, Haçlıların Anadolu üzerinden Orta Doğu'ya inme hayallerini her seferinde hüsrana uğratmıştır. Kınık cesareti, İslam coğrafyasının kalbine saplanmak istenen hançeri tek tek kırmayı başarmıştır. Kınıkların kurduğu medeniyet, sanatta ve mimaride sonsuzluk kavramını geometrinin diliyle en muazzam şekilde ifade etmiştir. Onların inşa ettiği her yapıda, kainatın düzenini ve Allah'ın birliğini simgeleyen derin bir matematiksel estetik yatar. Kılıç Arslanların gösterdiği o destansı direnç, Haçlıların Anadolu üzerinden Orta Doğu'ya inme hayallerini her seferinde hüsrana uğratmıştır. Kınık cesareti, İslam coğrafyasının kalbine saplanmak istenen hançeri tek tek kırmayı başarmıştır. Kınık boyunun kurucu ve yönetici genetiği, bugün modern Türkiye'nin devlet geleneğinde ve güçlü kurumlarında yaşamaya devam etmektedir. Onların 1000 yıl önce attığı temeller, bugün de Türk milletinin dünya siyasetindeki sarsılmaz yerinin ana dayanağıdır. Zor zamanlarda devlet kurma ve nizam verme yeteneği, Kınık evlatlarının tarihten bugüne taşıdığı en kutsal mirastır. Bugün her alanda liderlik yapan vatan evlatlar, o aziz ve muktedir ruhu geleceğe taşımaktadırlar. Kınık boyu, Türk tarihinin en şanlı sayfalarını yazan, dünyaya adalet ve medeniyet dağıtan kutlu bir pırlantadır. Gök kubbe durdukça ve Türk milleti var oldukça, Kınık ismi her zaman hürmetle ve gururla anılacaktır. Deniz Han'ın bu bilge evlatlar, Türk birliğinin sarsılmaz merkezini oluşturarak sonsuza dek ışıldayacaktır. Yıldızlar boyunca yankılanacak olan bu Kınık destanı, Türk'ün kutlu yoluna her zaman ışık tutacaktır. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.